Resmi yaparken zamanı unutuyorum. Nasıl geçtiğini fark etmiyorum. Ama bazı noktalar var, ara veriyorum. Uzaktan bakmam lazım. Bütünü halinde görmem lazım diyorum. Eee, Zaman şu yönden gerekli, büyük resimlerde gerekli. Küçük resimleri rahatlıkla çizebiliyorum, yapabiliyorum. Ama büyük resim için zamana ihtiyacım var. O duygu yüküyle genelde çok erken saatte başlayıp gün boyu resim yapmaktan yanayım. Ben kendi resmimde gelecek zamanı çiziyorum. Nasıl mı gelecek zamanı çiziyorum? Gelecekle çok ilgiliyim. Ama hayali bir gelecekle. Şu anda toplumun gösterdiği gelecek bana uygun değil. Evreni düşünüyorum. Dünyadaki gelecek değil. Evrende bütün gezegenlerin insanlar arasında ilişki olduğu gibi birbirleriyle ilişkide olduğunu düşünüyorum. Müthiş bir birleşme halindeyiz. Tesadüf diye bir şey olmadığına inanıyorum. İnsanlar eğer birileriyle karşılaşıyorlarsa tesadüfen olmuyor. Evrenin getirdiği şeyler. Bütün evren böyle. Bana kalırsa. Benim şahsi düşüncem. Bu ilgilerini çeker, yani insanları çekmez. Ama içimde hissettiğim duygu bu. Benim hep söylediğim bir şey var. Resimlerime bakanlar düşünceleri önemli. Eğer resimlerimde zaman kavramını görüyorlarsa orada zaman var. Ama görmüyorlarsa zaman yok. Sağlık konusuyla, zamanla çok uğraşan insanlar onu da görür. Onu da görür. Soyut resim zamanın ötesine geçer mi? Ressamına bağlı. Eğer ressam zamanın ötesindeyse soyut sanatlı resmin ötesine geçer. Yani şunu söylemek istiyorum. Her şey beyinde bitiyor. Her şey beyinde bitiyor. Eğer beyniniz zamanı yok edebiliyorsa soyut zamanla geçer. Bir Kandinsky, soyut sanatçı. Geçmiş. Ama o zamanın resmiyle geçmiş. Şimdi Kandinsky'nin aynısını yapsanız ileriye geçmez. Bu zamanda yapıp da zamanın ötesine geçmek lazım. Bilim zamanı çok farklı açıklamaya başladı. Çoğu kişi belki inceliyordur bunu. Zaman diye bir mefhum olmadığını söyleniyor. Zamanın olmadığı söyleniyor. Benim en sevdiğim filmler kurgu bilim filmlerdir. Bilgim ve bilimle olan şeyim sadece izleyici olarak, fazla derin olarak bilmiyorum. Fakat yeni olarak çıkan Nobel ödüllü insanların da söylediği bir şey var. Zamanın olmadığı. Bunu bizim yarattığımız. Derinlemesine girersek hepimizin sanal olduğu. Her şey çok farklı. Onun için zaman diye ortaya bir şey koyup bunu incelemek biraz bana ters geliyor. Fazla araştırmak için de bilim adamı olmak lazım. Onun için bunun üstüne fazla kafa yormuyorum zaman üzerine. Ama insanlar, beynimde varsa bir şeyler, bunları resimlerimde görebiliyorlarsa bu benim için yeterli. Eğer etrafınızdaki insanlar sizin yaşamanızdan zarar görüyorlarsa yaşamayın daha iyi. Ama tek bir üzüldüğüm şey var, zaman noktasında. Kendimi bir kenara atalım. Gençlerin zamana ihtiyacı var. Gençler yaşasınlar. Büyüklerin söylediği bir laf var, sıralı ölüm diye bir şey. Bu güzel bir şey. Ölümden korkunun sonu yok. Korkmayınca zaten mesele yok. Evrenin büyük gücü var.
Eğer daha çok sanat yapmam gerekiyorsa evren bana o zamanı verir. Eğer kısaysa bu kadar yeter diyordur. Bu biraz inanç meselesi. Herkeste yok bu. Ben çok fazlasıyla güveniyorum. Dünyanın çok kötü olabileceğini tahmin etmiyorum. Neden? Dünya dışı varlıklar yüzünden. Muhakkak müdahale edeceklerdir. Çünkü biraz önce de söylediğim gibi birbirimizle etkileşim halindeyiz. Bu benim düşüncem yalnız. Bu benim düşüncem. Mesela hiçbir meteor çarpmıyor dünyaya. Her yer meteor dolu. Büyük meteorların çarpmamasının nedeni, NASA'yı da izliyorum ben. Bir ara bir haber çıktı NASA'dan, sonra kapandı. Kapalı bir bağ var tepede dediler. Meteorları engelleyen dediler. O kadar çok görüş var ki dünya ile ilgili. Belki de bir sera gibi yaşıyoruz. O da olabilir. Zamanı geldiği zaman müdahale edileceğini düşünüyorum. Bir şekilde. Bunu düşünerek resim yapmıyorum. Beynimde bu duygular olduğu için resimler bu şekilde çıkıyor. Resme baktığım zaman, hani herkes diyorum ya, resme baktığı zaman duyguları anlar, duygularıyla görür. Ben de o zaman yaptığım duyguları yaşıyorum. Herhangi bir resmi yaparken o zamanki duygularla resmimi yapıyorum. Çıkan resme bakıyorum. Burada bu anlatılmak istenmiş diyorum. Yabancı gözle görüyorum. Seyirci gözüyle görüyorum. O resimde ne diyor biliyor musunuz? Bir başka güç göklere götürüyor orada bir kişiyi. 2 kişi var orada. Görebildiniz mi? Ama ben onu öyle görüyorum. Bazısı 2 tane fırça darbesi görüyor. İçimdeki duygu insanı umutsuz yaşanmaz öncelikle. İnsanların da umuttan kopmaması lazım. Muhakkak umutla yaşamamız lazım. İçimde bu duygu olduğu için bu resimlerime de taşıyor. Ama ben buraya bir umut resmi yapayım diye çıkmıyorum. Fakat sonra resim bittikten sonra bakıyorum, orada umut var. Benle beraber resimlerim değişiyor. Çünkü duygularım değişiyor herhalde. Fakat çok hızlı bir değişim olmuyor. Yani şunu söyleyeyim size, bizim yaş, bizim nesil mi böyle acaba bilmiyorum. Yani toplumun zamanına ayak uyduramıyorum. Evet, bende zaman var ama toplumun yarattığı istekler, duygular beni etkilemiyor. Ben kendi dünyamda yaşıyorum.